Kanalıma hoş geldiniz. Orkidelerinizin bu şekilde bol bol çiçekli olmasını mı istiyorsunuz? O zaman bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Eğer anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz sizlerin de orkideleri bu şekilde birden fazla çiçek dalı çıkarabilir. Orkideler yılda 2 kere çiçek dalı çıkarır. İlkbahar ve sonbahar. Şu anda ilkbahardayız ve lütfen bu mevsimi kaçırmayın. Bu yüzden anlatacaklarım çok önemli ve mutlaka sonuna kadar izleyin. Sizlerin de orkidelerinin bu şekilde bol bol çiçek dalı çıkarması mümkün. Bunlar benim kışın çiçek dalı çıkaran orkidelerim ve halen çiçekliler ve çiçeğini döken orkideler de var tabii ki. En önemli püf nokta, kışın yeterince çiçek çıkarıp yorulan orkidelere ilkbaharda bakım yapmak gerekiyor yeniden. Bakın, yeni kökler çıkarıyor, yeni yaprak çıkarıyor, bol çiçekli fakat alt yaprağını sarartmış. Bu gayet normal bir durum. İlk çıkan yapraklar artık eskir ve yavaş yavaş yeni yapraklar çıktıkça sararmaya başlar. Bu çok normaldir. Bu durumda yapmanız gereken yaprağı ortasından keserek bu şekilde kolaylıkla çıkarmak. Bu orkidenizin bir hastalık çıkardığı anlamına gelmiyor. Özellikle orkidelerin alt yapraklarının sararmasını gayet normal karşılıyoruz. Bakın, alt yapraktan sararma olurken üstte ise yeni bir yaprak çıkarıyor. Özellikle bakın, bu kestiğimiz gövde kısmı siyah değil. Eğer siyah olsaydı bir mantar hastalığından şüphelenebilirdik. Ama gayet temiz. Bu sadece eskidiği için sararmış. Hemen bunu çıkarıyorum. Orkidenin saksı içerisindeki köklerine bakıyorum. Saksı içerisindeki kökleri de gayet sağlıklı ve yeşil. Ara sıra küçük çürümeler olabilir. Ve mutlaka bir ikinci saksıyı kullanmanız gerekiyor. Orkidelerde nem oranını artırır. Ve bu orkidemin bakımını yaptım. Şimdi en önemli püf noktalardan bir tanesi. İlkbahara girdiniz ve orkideleriniz çiçeklerini döktü. Ne yapmanız gerekiyor? Bunları kesmeniz mi gerekiyor tamamen, yoksa budama mı yapmanız gerekiyor? Bakın, bu dalı tamamen kesmediğim, budama yaptığım bir orkidem ve gördüğünüz üzere yan dallardan birçok yeni çiçek dalı çıkardım. Ve sonra tekrar çiçeklerini döktüm. Böyle bir durumda yapmanız gereken, çiçeği dökülen boş boğumlar, bu dokunduğum yerler boş boğumlar, içinde herhangi bir tomurcuk yok, kesiyoruz ve bunun gibi içi dolu olan boğumları bırakıyoruz. Bu işlemi budama işlemi diyoruz ve her ilkbahar ve sonbaharda mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bıçağın keskin olması gerekiyor ki dalın ezilmemesi için. İster kestiğiniz yere toz tarçın sürün, isterseniz hiçbir şey sürmeyin. Bakın, tekrar bakıyorum. Çok küçük bir tomurcuk var fakat aktif değil. Yani daldan tekrar uzamayacak. O yüzden yine aynı yöntem ile bu dalı kesiyorum. Evet, şimdi bunu bol ışık alan bir yere koyuyorum. Şimdi size önemli ikinci bir püf nokta daha göstereceğim. Orkideleriniz bu şekilde gördüğünüz üzere çiçeklerini döktü. Fakat orkideleriniz çiçeklerini döktüğü halde dalın ucunda halen belirgin bir tomurcuk var ve uzamaya devam ediyor. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Orkidelerinizin videonun başında gösterdiğim gibi bol çiçek dalı çıkarabilmesi için bu tarz tomurcukların çıkmasına izin vermeniz gerekiyor. Yani orkidenizin çiçeklerini döktü bir kısmını ve uçtan uzuyor. Böyle bir durumda bu orkide dalını kesiyor muyuz? Hayır, kesinlikle kesmiyoruz. Orkide dalı uçtan tomurcuk açmaya devam ediyorsa kesmiyoruz. Çünkü orkide tomurcuklarını açmaya ve daldan uzamaya devam edecektir. Bakın, bu orkidenin yeni açtığı çiçekleri aynı tomurcukta. Bu ise eski tomurcukları, yani kış ayında açtığı. Ve bakın, dalı kesmediğim için dal ucundan, bakın çiçeklerin döktüğü halde dal ucundan
birçok tomurcuk çıkarmış ve devam ediyor. Yani orkideniz hiç durmadan 12 ay çiçek açmış oluyor bu durumdan. Yeni bir dal çıkarmasına gerek kalmıyor. Şimdi sizlere ilkbahar ayındayken doğru budama nasıl yapılır ve budama çeşitlerini çok detaylı şekilde anlatacağım ve 3 püf noktada bunları topladım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve sıfırdan orkide dalı nasıl çiçeklendirilir bunu da göstereceğim. Şimdi birinci yöntemimize geçelim. Bakın bu ana dal. Ana daldan çıkan bir çiçek dalı gördüğünüz üzere bütün çiçeklerini döktü. Çiçeklerini döktüğü boğumlar, bakın şöyle yakından gösterirsem bunlar çiçeklerini döktüğü boğumlar ve şu anda boş boğumlar. Bu boğumlardan artık çiçek dalı çıkmayacak. Bu yüzden budama işlemini yapıyoruz ki boğumlardan tekrardan çiçek dalı çıkabilsin. Bu bir boğum ve gördüğünüz üzere üzeri kabuklu. Yani bunların içinden tekrar çiçek dalı ya da K2 çıkabilir. Hemen bakın gördüğünüz üzere şurada boş boğumlar. Bu ilk çiçeğini dökmeye başladığı boğum. Budama yaparken dolu boğum ile boş boğum arasından kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere dolu boğum ve boş boğumun arasından kesiyoruz. Hemen bir parmak üzerinden tek hamlede ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekiyor ki dalın ezilmemesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere kestim. Kestiğiniz dalın üzerine isterseniz toz tarçın sürebilirsiniz ya da bir şey sürmenize gerek yok. Zaman ile dal kuruyacaktır üst kısmından. İkinci budama şekli bakın, bu bir ana dal. Yan daldan çiçek dalı vermişti ve yan dalda çiçeklerini döktüm. Yan daldaki budama nasıl yapılır? Çünkü ana daldan farklıdır. Yan dalın hepsini kesmek mi gerekiyor? Bakın bunlar gördüğünüz üzere bakın yeşil yani dolu boğum. Hemen sonraki boğumda boş boğum. Budama yaparken yan dalda da aynı şekilde yapıyoruz. En son çiçeğini döktüğü boğum ile dolu boğum üzerinden tek hamlede kesiyoruz. Bakın gördüğünüz üzere bu budadığım dal ve içerisindeki bütün boğumlar boş, yani çiçek döktü bu boğumlardan. Evet, hemen diğer dalını da bakın buduyorum. Yine aynı şekilde en son çiçek döktüğü yerin altından kestim. Ve gördüğünüz üzere bakın ana dal ve yan dalı da budamış olduk ve yeşil bir boğum var. O boğumu kesmedik çünkü bu boğumdan da çiçek ya da yavru orkide çıkma ihtimali var. Üçüncü tür budamada ise tamamıyla orkide dallarının sararması durumunda nasıl bir budama yapılması gerekiyor ve neden sararır? Bakın size bu orkidemi özellikle yakından da göstermek istiyorum. Bu orkidemin dalının sararmasının nedeni, bu orkidem yaklaşık olarak 3-4 dönemdir çiçek dalı çıkarıyor. Bakın hemen anlayabilirsiniz. Üçüncü budadığım dal bu dal. Ve bu da bakın ikinci çiçek dalını çıkarmış olduğu bir dal. Ve bu tarz durumlarda orkideler durmadan çiçek dalı çıkardıkları için kısa bir süre sonra artık yorulmaya başlarlar ve yeni çiçek dalı çıkarırlar. Bakın gördüğünüz üzere bu yeni çıkardığı çiçek dalı. Diğer dallar ise birkaç dönem üst üste çiçek dalı verdiği için artık bu dallardan sararmalar olabiliyor. Bu tarz durumlarda yapmanız gereken en alttan kesmeniz bakın. Çok fazla uzun kesmenize gerek yok. En alttan tek hamlede kesin. Evet, bu şekilde bakın kesiyorum. Ve diğer dalı da aynı şekilde keseceğim. Orkide dalının sararmasının diğer nedenleri ise eğer orkideleriniz çiçek döktükten sonra uzun süre eğer budamadıysanız bu da orkide dalının sararmasına sebep olabilir. Ya da eğer çiçeklerinizi çok fazla suluyorsanız sulamadan da kaynaklanan kök çürümeleri ya da mantar hastalıkları gibi hastalıklarda orkide dalının çürümesine sebep olabilir. Evet, budama işlemini tamamladım ve gördüğünüz üzere bakın artık orkide bakımını yaptık. Zaten yeni bir çiçek dalı vardı. Bol ışık alan bir yere koyarsanız zaman ile bu orkidelerinizin yan dallarından, boğumlarından yeni çiçek dalları çıkardığını göreceksiniz. İkinci önemli yöntem ise orkidelerde nem oranını sağlamak için su kullanımı. Hemen bir püskürtme kabının içerisine suyumu koyuyorum. Size nasıl kullanacağımı da göstereceğim. Hemen kapağını kapatıp size orkidelerimi şöyle yakından göstereyim. Bakın orkidelerde özellikle boğum yerlerinden çiçek dalı çıkarmak için mutlaka boğum yerlerinin sürekli nemli kalması gerekiyor. Eğer orkidenin boğum yerlerini
düzenli olarak su sıkarsak bu yerlerden bakın gördüğünüz üzere zaten kabarmalar başlamış. Bu yerlerden yeni çiçek dalları çıkabiliyor ve böylelikle bir çiçek dalından birçok çiçek dalı çıkarabilme imkanına sahip oluyoruz. Bakın bu şekilde orkidenin bom yerlerinin hepsini sıkıyorum. Çok fazla sıkmıyoruz. Şimdi videonun yine çok önemli bir noktasına geldik. Orkidede gübreleme. Bugün sizlere ilkbaharda orkidelerinizi coşturacak, bol bol çiçek açmasına yardımcı olacak bir doğal gübre hazırlayacağız. Ve bu gübreyi ayda bir kere orkidelerinize vererek bu şekilde bol bol çiçek açmasını sağlayacağız. Hemen tarife geçelim. Elimde Türk kahvesi var. Ben bugün özellikle bu toz kahveden kullanmak istiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bakın bir cezveye koyuyorum. Normal kahve demler gibi düşünün. Bir yemek kaşığı kadar koydum ve üzerine bir fincan, bu büyük bir fincan su koyuyorum. Altını açıp kaynama noktasına gelinceye kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Biraz karıştırıyorum öncesinde iyice karışabilmesi için suyla birlikte. Evet, şimdi kaynamasını bekliyoruz. Evet, kahve kaynamaya başlayınca hemen altını kapatıyorum ve tamamıyla bir bardağa koyacağım. Bu kahvenin dinlenmesini bekleyeceğim ben. Biraz dinlenince kahvenin telvesinin altta biriktiğini sizler de göreceksiniz. İsterseniz bu kahveyi içebilirsiniz de. Fakat ben iyice telvenin alta çökmesi için biraz bekledim. Bakın kahveyi aldım ve altında telvesi kaldım. Bu telveyi size yakından göstermek istiyorum. Bakın kahve sıcak suyla beraber karıştıktan sonra içerisindeki bütün vitaminleri kalıyor. Kahve içerisinde özellikle nitrojen, kalsiyum, potasyum bol miktarda bulunmaktadır ve bu da bitkilere inanılmaz iyi geliyor. Peki kahve telvesini çiçeklerimize, bitkilerimize, sebzelerimize nasıl kullanabiliriz? İsterseniz eğer dışarıda sebzelerinize dökecekseniz direkt telvesini toprak ile karıştırabilirsiniz. Fakat eğer benim gibi ev çiçekleri için kullanacaksanız bakın 2 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı kahve telvesini koyuyorum ve iyice karıştıracağım. Bu şekilde kapağını kapatıp bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece bekledikten sonra kahvenin içerisindeki bütün vitaminler suya geçmiş olacak. Evet, orkidelerimize sıvı bitki besini vermeden önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, bir gece beklettiğim kahveli suyumu şimdi artık bitkilerime gübre olarak verebilirim. Bitkilerinize eğer kahve telvesini gübre olarak verecekseniz verdiğiniz ölçü ve kullanım sıklığı çok önemli. Her bir saksı için yalnızca 5 yemek kaşığı kadar vereceğim. Bakın daha fazla kesinlikle vermiyoruz. Ve bu kahve telvesini sadece bunu ayda bir kere orkidelerinize 5 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Kesinlikle evde her gün içtiğiniz kahvenin suyunu direkt orkidelere vermeyin. Yoksa orkidenizin köklerini yakarsınız. Bu yanlıştır. Bu sadece kahve telvesi için geçerli değil. Kanalımda sizlere anlattığım bütün doğal gübreleri mutlaka anlattığım şekilde kullanım aralıklarına dikkat ederek kullanmanız gerekiyor. Eğer sık sık verirseniz gübreyi her gün ya da 2 günde bir orkidelerinize yarar yerine her zaman zarar verir. Lütfen bu konuda kullanım sıklığını anlattığım şekilde yapmaya dikkat edin. Ve özellikle kahve telvesi bitkiler için neden çok faydalı? Çünkü bitkiler için doğal bir böcek ilacı oluyor. Eğer orkidelerinize ya da çiçeklerinize böcek sıkıntısı varsa bakın kahve telvesini böyle bir sprey kutusunun içerisine koyup özellikle yapraklarına ayda bir kere sıkabilirsiniz. Yapraklarınıza bu şekilde sıktığınız zaman yapraklardaki özellikle böceklerin ve bitlerin nefessiz kalıp ölmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle böceklerden de uzaklaştırmış olursunuz. Sizlere bakın sonuçlarını da göstermek istiyorum.
Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir tarafından sizlerle bu videolarda buluşmak gerçekten çok güzel. Beni hangi ülkelerden takip ediyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.